İşimi çok seviyorum. Çıkarılan işleri, kendi işlerime dahil, çıkan işleri sevmiyorum. Hem ticari düşünüp hem yaratıcı olamıyorsunuz. Ben de yaratıcılığımı kaybetmemek için ticari düşünmedim. Hiçbir zaman düşünmedim. Kendi ajansımın sahibiyken de düşünmedim. O yüzden de 2 kere battım. Bir kitap yazacaksınız, bir şairseniz tabii ki bir yetenek gerekiyor ama eğer size internetten bir araştırma yapıp bunu kağıda dökmeniz isteniyorsa bunun için çok büyük bir yetenek gerekmiyor. Bu bölümde Cem Zengin'le birlikte başlarım böyle işe diyeceğiz. Cem bir yaratıcı yazar. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Kendinden biraz bahseder misin? Ben Cem Zengin, 38 yaşındayım. 15 senedir de reklam yazarlığı yapıyorum. Metin yazarı kimdir? Ne iş yapar Cem? Belli bir içeriği kağıda döken herkes içerik yazarıdır. Bunu yaratıcı bir süreçte harmanlarsanız yaratıcı yazar olursunuz. Yaratıcı yazarlığı da edebi anlamda konuşursak edebiyat yazarı, reklam anlamında konuşursak reklam yazarı, film sektöründe de senarist diyebiliriz. Bunlara örnek verebilirim. Peki nasıl metin yazarı olunur? Edebiyat bilgisi gerekiyor. Bir de açık fikirli olmak gerekiyor. Ortamın üstünde bir gramer ve iyi bir edebiyat bilgisi yeterli olurken yaratıcı yazarlık için biraz da açık fikirli olmak gerekiyor. En kabaca bu şekilde. Peki eli kalem tutan herkes bu işi yapabilir mi? Eli kalem tutan herkes yazar olabilir. Metin yazarlığından bahsediyorsak evet metin yazarı olabilir herkes. Bir kitap yazacaksınız, bir şairseniz tabii ki bir yetenek gerekiyor ama eğer size İnternetten bir araştırma yapıp bunu kağıda dökmeniz isteniyorsa bunun için çok büyük bir yetenek gerekmiyor. Peki nerelerde iş bulur metin yazarları? Reklam ajanslarında iş bulabilir, yayın evlerinde iş bulabilir. Freelance bizim sektörde çok fazla çalışan insan vardır. Bu kişiler de belli markalarla çalışabilir. Peki iyi bir metin yazarı günümüzde ne kadar kazanır? İyi bir metin yazarı Türkiye'de şehirden şehire çok değişiyor. Bu mesleğinize şehir olarak ne kadar talep gördüğü, ne kadar kıymet verildiği ile alakalı. Bizim ülkemizde maalesef zaten reklam yazarlığı, ne yaratıcı yazarlık, ne metin yazarlığı çok fazla değer görmüyor. Çünkü okumayı ve yazı yazmayı çok seven bir toplum değiliz. Buna çok fazla değer veren bir toplum değiliz. Daha işitsel bir toplumuz biz. Konuşmayı daha çok seven bir toplumuz. Yazı yazmaktansa veya okumaktansa. Dolayısıyla çok fazla kıymet verilmediği için sektörün maaş skalası düşük. Asgari ücretle bile çalışan kişiler var Bursa için konuşursak. İstanbul'da da 2500 lira civarı bir rakam alt bandı oluşturuyor. Üst band Bursa için 3000-3500 civarındayken İstanbul'da özellikle marka reklam ajanslarında çok yüksek fiyatlar alabiliyorsunuz. Aynı şekilde yaratıcı yazarlık için konuşursak senaristler çok yüksek fiyatlar alabiliyor. Yani üst skalası pek yok ama ortalama için konuşursak Bursa'daki ortalama 3000 civarı iken İstanbul'daki ortalama 4500 lira civarı tahmin ediyorum. Bu mesleğin avantajları ve dezavantajları neler sana göre? Kendi adıma konuşursam daha özgür bir kişiliğe sahip olmam. Bu küpeyle bu sakalla devlet memuru olamazdım mesela. Dezavantajlarına da gelirsek mesleki saygınızı yitirebiliyorsunuz. Çok kaba, çok amiyane tabirle konuşursak yarım A4 yazı yazıyorsun. Bu kadar para istemenin ne anlamı var? Bunu benim edebiyatta okuyan yeğenim de yazar diyor. O da sizi birazcık mesleki saygınızı yitirmenize sebep olabiliyor. Senin iş serüvenin nasıl başladı? Öncesinde farklı işler yaptın mı? Ben lise öğrencisiyken bile reklam yazarı olmak istiyordum ki daha o dönem lise okuduğum Bursa'da reklam yazarlığının ne olduğu bilinmiyordu. Akademik çevrelerce de bilinmiyordu, iş çevresinde de bilinmiyordu. Daha reklamcılık bile çok gelişmemişti. Bu Reklamcılık Vakfı diye bir yer vardı. Bu vakfa gittim, dedim ki ben reklam yazarı olmak istiyorum. Dediler ki akademik bir eğitim alamazsın. Bu işin üniversite bölümü yok. O dönem yoktu. Ama reklam yazarı olmak için yaratıcı bir beyne ve edebiyat bilgisine sahip olman gerekiyor. Ya edebiyat oku ama beynini canlı tut ya da beynini canlı tutacak bir üniversite oku ama edebiyatını sağlam tut. Ben de ikinci seçeneği tercih ettim. Ankara Üniversitesi felsefe mezunuyum ben. Bu sırada da edebiyatla hiç bağımı koparmadım. Genel kültürümün yüksek olması gerekiyordu. Reklam yazarlığı için genel kültür de çok önemlidir. O yüzden birbiriyle alakalı, alakasız ne bulduysam okudum. Okumaya çalıştım. Bu da okulumun bitiminde beni en azından yarı yarıya reklam yazarlığı için hazırladı diyebilirim. Cem Zengin'in bir günü nasıl geçiyor? Benden istenen yazının içeriğini oluşturabilmek için ilk başta belli bir araştırma yapmanız gerekiyor. Eğer istenilen ürünün bir demosu elinizdeyse bu demoyu fiziki olarak da yanınızda tutmanız, örneğin bir çikolata ise o çikolatayı tatmanız,
O çikolatanın ambalajını incelemeniz gerekiyor. Bunları yapıyordum. Bizim mesleği de bu arada yazarlık dendiği zaman çoğu insan bu mesleğin büyük bir mesaisinin büyük bir kısmının yazı yazmak olduğu düşünülüyor ama aslında yazarlığın %10'u mekanik olarak yazı yazmaktır. Sizin mesainizin büyük bir çoğunluğu düşünerek ve araştırarak geçiyor. Aslında yazıyı ilk başta beyninizde yazıyorsunuz. Ondan sonra onu kağıda dökmek sadece bu işin sonu diyebilirim. Freelance olarak değerlendirdiğimizde bu düşünme ve araştırma süreci daha da uzuyor. Çünkü freelance olarak çalıştığınız zaman birbirinden bağımsız markalar, birbirinden bağımsız ürünler, birbirinden bağımsız hizmetlere iş çıkarmanız gerekiyor. Farklı farklı içerikler oluşturmanız gerekiyor. Ajanslar gene daha birbirine yakın içerikleri oluşturmanızı ister sizden. Freelance'de daha bağımsız çalışıyorsunuz. Bir çikolata markasının işini yaptıktan hemen sonra bir huzur evinin kataloğunu hazırlayabiliyorsunuz. Katalog metnini hazırlayabiliyorsunuz mesela. Bu yüzden de daha fazla düşünmek, daha fazla araştırmanız gerekiyor. Çünkü düşünme anlamında birbirinden kopuk oluyor. Yani bir işi bitirdiğinizde diğer işe hazırlanmanız çok uzun sürüyor. O yüzden biraz daha uzun sürüyor. Freelance çalışırken daha düşünme odaklı, daha araştırma odaklı olduğunu söyleyebilirim. O zaman %95 düşünme, %5 hızlı hızlı işi yazıya dökme diyebilirim aslında. Peki işini seviyor musun? İşimi çok seviyorum. Reklam yazarlığını çok seviyorum. Çıkarılan işleri, kendi işlerime dahil, çıkan işleri sevmiyorum. Çünkü Türkiye'de işte birazcık dediğim gibi mesleki saygınızı kaybediyorsunuz. Çıkan işler çok sığ oluyor. Ne kadar yüksek bütçeler olsa da işin temelinde. Reklam yazarlığında çok fazla iş veya metin yazarlığında çok fazla bir bütçe ayrılmıyor. Çok fazla zaman ayrılmıyor. Yaptığınız işe ne müşteriniz ne de sizin yönetiminizdeki olan insanlar sizin kadar değer vermiyor. Dolayısıyla çıkan işler daha basit, daha sığ, daha yaratıcılıktan uzak oluyor. Bir reklam yazarı için bile, yani işini yaratıcılıkla yapan insanların bile işleri kendileri istedikleri kadar yaratıcı çıkmaz. O yüzden çok çıkan işleri sevmiyorum ama kendi işimi çok seviyorum. Mesleğinin ilk gününden bu yana hislerin nasıl değişti? İlk günümden bugüne bakarsak heyecanımı çok kaybetmedim ama işte dediğim gibi egonuzu, o fazla egonuzu, çirkin egonuzu yenmeniz gerekiyor. Yaptığınız işi ne kadar karşınızdaki kişi yapamıyor olsa da o dik duruşunuzdan vazgeçmeniz gerekiyor. Bu iyi bir şey. Çok da dik durmamanız lazım aslında. Başlarım lan böyle işe dediğin şey neydi? İşte ben lisede de dedim başlarız bu işeyi. Lisedeyken yeni bir şey yapmak, yeni bir metin oluşturmak. Yazı yazmayı zaten çocukluğumdan beri çok seviyordum. O yüzden yazı yazmayı, yazarlık kısmını anlatmıyorum ama reklam yazarı olmaya karar vermem lise dönemine denk geliyor. Yeni bir iş çıkartmak, reklamların nasıl hazırlandığını öğrenmek beni büyülemişti o dönem. Ve reklamcılığı yazarlıkla birleştiren reklam yazarlığına o zaman ilgi duymaya başlamıştım. Sonra da yıllar içinde bu isteğim büyüdü. Peki hiç kendi ajansını açmayı düşünmedin mi? Düşündüm. 2 kere de açtım. 2 kere de battım. Çünkü bizim meslekte ticari, en azından kendi adıma konuşursam ben yaratıcılığımı kaybetmek pahasına ticari düşünmeye başlamak istemiyordum. Çünkü hem ticari düşünüp hem yaratıcı olamıyorsunuz. Ben de yaratıcılığımı kaybetmemek için ticari düşünmedim. Hiçbir zaman düşünmedim. Kendi ajansımın sahibiyken de düşünmedim. O yüzden de 2 kere battım. Yapılır mı bu iş gerçekten? Yapılır ama benim sıfırdan bu işe başlamak isteyen insanlara naçizane tavsiyem ya başka bir mesleğin yanında ikinci bir iş olarak yapsınlar eğer maddi kaygıları varsa ya da yurt dışında çalışsınlar. Yani doğru anladım değil mi? İkinci iş olarak yapılabilir bir iş mi? Aslında yapılabilecek bir iş değil. İkinci iş olarak yapılabilecek bir iş değil. Ama Türkiye'de zaten böyle bir talep ediliyor. Yani Türkiye'de bir reklam ajansına ben metin yazarıyım diye girdiğiniz zaman grafikle alakanız var mı? Veya işte metin yazarlığı yapıyorsun ama bizim müşteri temsilcimiz olarak da çalışır mısın gibi talepler oluyor. Dolayısıyla ben sadece reklam yazarıyım. Benim dönemimdeyken, yani benim çömezlik dönemimdeyken bile ben sadece reklam yazarıyım. Başka da hiçbir iş yapmadım. Deneyimim de yok. Yapmak da istemiyorum dediğinizde bu çoğu patron tarafından negatif bir özellik olarak kabul ediliyordu. Şu anda bu daha da arttı. Daha da negatif bir özellik olarak görülüyor. Dolayısıyla sadece metin yazarlığına deneyim kazanmanız ve sadece metin yazarlığı yapmak istemeniz çoğu zaman büyük bir negatif özellik.
Hele ki freelance çalışacaksanız bu sefer patronla değil müşterilerle ilgilenmeniz gerekiyor. Her müşteriye işte ben sadece yazı yazıyorum, sizin kataloğunuzun metinlerini yazarım ama kataloğun tasarımını başka bir grafiker arkadaş yapacak dediğinizde bu çoğu insan için hem maddi anlamda hem deneyim anlamında negatif bir özellikmiş gibi duruyor. Böyle değil aslında ama böyle duruyor. O yüzden aslında ikinci bir iş olarak yapılamayacak bir iş bu ama ikinci bir iş olarak yapılmasını tavsiye ediyorum. Dünyada bu sektör ne durumda peki? Özellikle gelişmiş ülkelerde reklam benim asıl yöneldiğim konu reklam sektör olarak reklam olduğu için reklam alanında söyleyeyim. Reklamın geliştiği ülkelerde, gelişmiş ülkelerde Amerika mesela, Hong Kong mesela, Avustralya mesela, İngiltere mesela bu ülkelerde reklam yazarlığı çok prestijli bir iş. Aynı şekilde Hollywood'un ve Bollywood'un merkezleri olan Hindistan ve Amerika'da senaristlik de çok yüksek, çok elit bir meslek. Bu arada senaristlik de bir reklam yaratıcı yazarlıktır. Ama bunun dışında geri kalmış ülkelerde ve orta seviyedeki ülkelerde, işte Türkiye'de bunlardan bir tanesi, daha bu meslekler taşra meslekler ve taşra meslekler olduğu için de mesleki saygınız yok. O yüzden de fiyatlandırma, mesleki prestij bunlar düşük. Teşekkür ederiz Cem. Ben teşekkür ederim.